Şimdi sağlıklı dijital dönüşümün mimarlarından ve ev sahibi olarak Sağlık Bakan Yardımcımız ve Kongre Eş Başkanı Doktor Şahip Birinci'ye sözü bırakıyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, saygıdeğer katılımcılar, her yıl düzenlenen ve dijital hastaneciliğin referans etkinliği olan HIMSS-EURASIA 2020 etkinliği için bu yıl pandemi sebebiyle online ortamda sizlerle bir araya geliyoruz. Öncelikle hepinize katıldığınız için teşekkürlerimi arz ediyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi bizlere dijitalleşmenin önemi çok yakından gösterdi. 2013 yılında başlayan ve bugüne dek durmaksızın devam eden sağlıkta dijitalleşme ve dijital hastanecilik çalışmalarımızın bugün geldiği nokta, bu zorlu süreçte bizlere birçok dünya ülkesinin önünde bir pandemi mücadelesi vermemizi sağladı. Sağlık bilişim teknolojilerimizle teknolojilerine yıllardır harcadığımız emek, insan gücü ve yatırımın bugün meyvelerini topluyoruz. Öncelikle bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 2020'nin son çeyreğini yaşadığımız bu dönem itibariyle 177 adet seviye 6, 3 adet seviye 7 hastanemizin, buna ek olarak seviye 6'ya sahip 10 ağız diş sağlığı merkezi ve hastanesi, seviye 7'ye sahip ise 2 ağız diş sağlığı hastanemizin olduğunu bilmek ve bütün bu süreçte pay sahibi olmak oldukça özel bir duygu. 2003 yılında başladığımız Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte hem sağlık sistemi güçlendirilmiş, hem sürdürülebilirliği sağlanmış, hem de geleceğin sağlık hizmet sunumu anlayışı için çalışmış olmak bizleri bugünlere getirdi. Bugün bu sanal ortamda dünyanın buluşma noktasında sadece dijital hastanecilik çalışmalarımızı görmeyeceksiniz. Burada sektör temsilcileri, kamu özel bütün hizmet sunucularıyla oluşmuş başarı hikayelerine ve geleceğin vizyonuna tanıklık edeceksiniz. Değerli katılımcılar, biraz önce bahsettiğim üzere dijitalleşme çalışmalarımızın çıktıları tüm dünyanın mücadele ettiği pandemi sürecinde adeta elimiz ayağımız haline geldi. Sağlık tesislerimizin kalitesi, her biri birer sağlık neferi olan ve bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarımızın emeği, geliştirdiğimiz sistemlerle birleşince bugün dünyanın takdir ettiği bir pandemi yönetimi ortaya çıkardı. Geçtiğimiz yıl sizlerle yine bu etkinlikte veri her şeydir ifadesini kullanmıştım. Bu ifade çalışmalarımızın temel taşıydı. Ortak veri dilini oluşturmak, standartizasyon ve akreditasyon çalışmalarını hızla tamamlamak bizim ilk adımımız oldu. Sonrasında ise biz bu güçlü temelin üzerinde bir yeni sistemler inşa ettik. Veriyi daha güçlü politikaların tetikleyicisine dönüştürmek için en kapsamlı ve en büyük projemiz olan ve bugün 30 milyon kullanıcıya erişen Enabuz Kişisel Sağlık Platformu'nu kurduk. Vatandaşa hizmet verirken bürokrasiyi nasıl azaltabiliriz diye düşündük, e-rapor sistemini kurduk. Tüm radyolojik verileri teletıp sisteminden hem hekimlerimizin hem de vatandaşlarımızın erişimini açtık. Oluşan büyük veriden gelecek projeksiyonu yapmak için Sina'yı ve mekansal iş zekasını hayata geçirdik. Kapsamı ve kullanıcı sayısı dikkate alındığında dünyanın yapay zeka destekli ilk ve en büyük karar destek sistemini geliştirmekten gururluyuz. Peki burada adını sayamadığım birçok sistem ve uygulama pandemi sürecinde bizim ne işimize yaradı? Öncelikle Enabuz veri entegrasyon altyapısını kullanarak halk sağlığı yönetim sistemimiz içerisinde ivedilikle pandemi yönetim sistemini kurduk. Ülkemizdeki ilk vakayı takiben tüm vaka ve temaslıları ülkeye girişinden itibaren sisteme kaydederek sürecin temel veri havuzunu oluşturduk. Yurt dışından giriş ve test sisteminden başlayıp filyasyon aşamasına, ardından tedavi ve izolasyon sürecinden iyileşene kadarki tüm süreç uçtan uca sistemde kayıt altındaydı. Ardından sistemi MERNIS, SGK, laboratuvar bilgi yönetim sistemleri, ölüm bildirim sistemi, Enabuz, teleradyoloji, Sina, sağlık pano, filyasyon ve izolasyon takip sistemi ve iş yeri, okul gibi başka bakanlıkların uhdesinde yürüyen daha birçok sistemle entegre ederek tam anlamıyla bir salgın yönetimi sistemi haline getirdik. Bunun yanında yine ivedilikle hayata geçirdiğimiz kısa adı FİTAS olan filyasyon ve izolasyon takip sistemimiz ile kaynak ve temaslı tespit çalışmalarını gerçekleştirerek hastalığın yayılımının önüne geçmeye çalıştık.
Bu uygulama sayesinde her bir vakada filyasyon ekiplerimiz vaka ve temasları uygulamadan görerek hızlı bir şekilde filyasyonu gerçekleştiriyor. Semptom sorgusu yapıp numune alıyor, gerekirse ilaç temini yapıyor ve sonrasında takip ve izleme amacıyla aile hekimlerine düşürüyor. Eğer ihtiyaç varsa kişinin izolasyon sürecine dair rapor sistem üzerinden çalıştığı kurumla otomatik paylaşılabiliyor. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı denetim ekipleri hem izolasyon hem de ihbar denetimlerini yine bizim uygulamalarımız üzerinden gerçekleştiriyor. FİTAS ve benzeri dijital uygulama çözümlerimiz pandemiyle mücadelenin en önemli ayağı olan filyasyon operasyonunu dünyada en iyi yapan ülkelerden biri olmamızı sağladı. Ardından tüm süreç yönetimini halihazırda yöneticilerden hekimlere kadar organizasyonumuzun tüm aktörleri tarafından kullanılan Sina uygulamamızla gerçekleştirdik. Sina'da pandeminin gidişatı, vaka, filyasyon oranı ve süreleri, anlık yatak doluluk durumları, laboratuvar süreleri, lojistik ve tedavi takibi, acil başvurular, semptom takibi, evde izlem durumu gibi sayısız parametreyi merkez, il, ilçe, hastane yöneticileri ve hekimlerimize sunarak pandeminin yönetimini sürdürüyoruz. Aynı amaçla yine mevcut projelerimizden coğrafi bilgi sistemleri tabanlı mekansal iş zekası platformumuz üzerinden sağlık pano uygulamasını hayata geçirerek canlı haritalar üzerinde vaka yoğunluğu ve filyasyon durum, süre ve mesafe bilgilerini anlık takip edebiliyoruz. Yine bu dönemde korona önlem uygulamasını hayata geçirdik ve vatandaşlarımızın semptom durumlarını belirtmesini isteyerek korona riski taşıyıp taşımadıklarını tespit ettik. Gerekli gördüklerimizi sağlık testlerine yönlendirdik. Bununla birlikte vatandaşlarımızın test sonuçlarını, risk grubu raporlarını ve influenza aşı bilgilendirmesini en hızdan vatandaşlarımızın erişimine sunduk. Yaşadığımız bu zorlu süreç elbette zorunlu karantinalarla devam edemezdi ve normalleşme adımları atılmaya başlandı. Biz de bu sürecin ihtiyaçlarını masaya yatırarak yeni uygulamaları devreye aldık. Hayat SAR uygulamamız güvenli sosyal hayatın en önemli aracı haline geldi. Hayat SAR ile vatandaşlarımız riskin yoğun olduğu bölgeleri görebiliyor, yakınlarını onayları doğrultusunda takip edebiliyor, sosyal mesafe kontrolü yapabiliyor. Bununla birlikte şu anda seyahat sırasında okullarda ve birçok kurum, işletme ve bölgede zorunlu hale gelen HES kodu uygulamamızı başlattık. HES kodu vatandaşımızın kimlik bilgilerini paylaşmadan risk durumlarını belirtmelerini sağlıyor ve bununla izolasyonu güçlendirip yayılımın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Artık Hayat SAR uygulaması izolasyonda olması gereken vaka ve temaslara kalan izolasyon süre bilgisiyle kimlerle temaslı olduğu bilgisini de sunuyor. Geliştirdiğimiz ve çok kısa süre içinde hayata geçecek olan yeniliklerle Hayat SAR içerisinde ses, yüz tanıma ve akıllı bileklik gibi izolasyon denetimini güçlendiren geliştirmeleri yayınlayacağız. Yine de bu dönemde hastaların izolasyon bölgelerini terk etmeden MRT üzerinden randevu alarak hekimle doğrudan cep telefonu, bilgisayar ve tablet aracılığıyla online olarak görüşmesini sağlayan Doktor Enable sistemini hayata geçirdik. Şu anda pilot olan uygulamayı kısa süre sonra yaygınlaştıracağız. Amacımız vaka tespitinden sonraki aşamada izolasyonu etkin bir şekilde gerçekleştirmek ve yayılımı en aza indirmek. Başka bir inovatif yaklaşımın ürünü olan vaka paylaşım platformumuz ile teşhis ve tedavi süreçlerini çok daha kaliteli hale getiriyoruz. Online konsültasyon kavramını hekimlerimizin hizmetine sunarak birbirleriyle etkin bir tecrübe paylaşımı yapmalarına imkan sağlayıp mesleki mükemmeliyetlerinde sürdürülebilir bir katkı veriyoruz. Değerli katılımcılar, COVID-19 mücadelesi devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiği bir süreç. Bizler bu süreçte başta da belirttiğim gibi sağlık ordumuzun işini kolaylaştırmak, yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirmek ve bu salgını en az zararla atlatabilmek için tüm altyapımızı kullanarak dünyaya örnek teşkil eden uygulamaları geliştirdik. Ortaya çıkan ihtiyaçlara göre de sürekli yeniliyor ve güncelliyoruz. Salgının başından bugüne, gecesini gündüzüne katarak, kendini riske atarak, yeri geldiğinde ailesinden, çocuklarından uzak kalarak, canla başla çalışan hastanelerimizdeki sağlık personelimiz, sahadaki filyasyon ekiplerimiz, sistemlerimizi hayata geçiren teknik ekiplerimiz, bu sürecin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayan yöneticilerimize ve tüm paydaş kurumlarımıza tek tek teşekkürü borç biliyorum. Bu zorlu dönemde sanal bir ortamda dahi olsa toplanmamıza vesile olan emek ve özverinin can verdiği bu vizyonla yolumuza devam edeceğiz. Bu vizyonla her biri ülkemiz mühendisleri tarafından yerli olarak geliştirilen sayısız sistem ve uygulamaya sahibiz.
Bu vizyonla 170'ten fazla hastanemiz seviye 6 derecesine layık görüldü. Bu vizyonla Avrupa'nın en çok seviye hastanesi olan ülkesi haline geldik. Şehir hastaneleri atımımızı artık hastane dijitalleştirmiyoruz. Bilakis dijital yaşam merkezleri inşa ediyoruz. Bu vizyonla sağlık turizminde dünyada dikkat çeken ülkeler arasındayız. Yine bugün burada da dijital hastanecilik alanında yaptığımız çalışmaların karşılığını alıyoruz. Bizler ilk günkü heves ve özveriyle çalışmalarımızı devam edeceğiz. Sağlık alanında oluşturduğumuz bu dijitalleşme hamlesinin hem geçen gün, her geçen gün daha da güçlendiğini görmek, bu süreçten hem hizmet alanın hem de hizmet sunanın daha fazla faydalanması için inovasyonları kapı aralamak hepimizin ortak hedefi olmalı ve bu enerjimizi tüm insanlık için daha fazla faydaya dönüştürmenin yollarını bulmalıyız. Bu amaç doğrultusunda bir araya gelen tüm katılımcılarımızı sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Verimli bir 3 gün geçirmeyi ümit ediyorum. Teşekkür ederim.